Merhabalar, İzmir Dergi TV olarak bugün sizlerle Meryem Ana Evi'nde olacağız. Meryem Ana Evi, Bülbül Dağı üzerinde Selçuk ilçesinde 9 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Meryem Ana Evi tabelasına geldiğimizde bizi büyük bir heykel karşılıyor. Buradan kiliseye doğru beraber yol alacağız. Gelin Dünya Mirası listesine girmiş olan Meryem Ana Evi'ni birlikte gezip öğrenelim. Meryem Ana Evi, Hristiyanlar için haç görevini yerine getirdikleri dünyadaki birkaç önemli noktadan biridir. 1952 yılında Vatikan tarafından haç yeri olarak kabul edilmiştir. Meryem Ana Evi sadece Hristiyanlar için değil, Müslümanlar için de dualar edip adaklar adadıkları bir yerdir. Hz. İsa çarmıha gelinmeden önce yakın arkadaşı Azizcon'a annesi Meryem'e emanet eder. Azizcon, Meryem'i güvenli olabileceğini düşündüğü o dönemin önemli kentlerinden biri olan Efes'e getirir. Yalnız Efes o dönemde Romalıların idaresinde olduğu için Meryem'e Selçuk'ta Bülbül Dağı'nın arka yamacında bir ev yapar ve mütevazı hayatına devam etmesini sağlar. Meryem Ana Evi'nin keşfi ise Efes'e daha önce hiç gelmemiş kötürüm Anna Katerina Emerik'in gördüğü rüyalarla başlar. Görülen rüyalarda Meryem Ana Evi'nin Efes'in arkasındaki dağda olduğunu, hem denizi hem Efes'i gördüğünü ve serin bir kaynak suyunun yanında olduğunu söyler. Gördüğü bu rüyalar daha sonrasında Meryem'in Hayatı adlı bir kitapta toplanır. Bir gün İzmir Fransız Hastanesi'nde bu kitap okunurken eve dair ayrıntılar hastanede görev yapan rahibe Maria Magnet'in dikkatini çeker. Ayin töreni gerçekleştirmek için hastaneye gelmiş olan Peder Young ve Peder Paulin'den vahiylerin doğru olup olmadığını incelemelerini ister. İnceleme için oluşturulan ekibin başına en ateşli muhalif olan Peder Young çağrılır. 1891 yılında ekip kitabı referans alarak gösterdikleri yere giderler ve bir dağ ile karşılaşırlar. Yollarına devam ederken suları bittiği için tarlada çalışan kadınlardan su isterler. Kadınlar sularının olmadığını fakat ilerideki manastırda bulabileceklerini söyleyerek küçük bir ormanlık alanı işaret ederler.
Kafile gösterilen yere gittiklerinde su kaynağının yanında ağaçların altında yarı saklı kalmış olan evi gördükleri zaman hayret ederler. Hemen kitaba yönelerek belirtilen ayrıntılara uyup uymadığını test ederler. Meryem Ana evini 5 bölümde inceleyebiliriz. Atrium ve yerleşim bölümü, Zeytinli Yol ve Meryem Ana heykeli, sunak ve teras, kiliseler ve çeşmeler. Kiliseye doğru ilerlerken ilk önce atriuma geliyoruz. Atrium eski Roma evlerinin ortasında ve ilk Hristiyan kiliselerinin girişin ön kısmında bulunan avluya verilen isimdir. Meryem Ana evi keşfedildiği zaman burası 3-4 metre toprakla kaplıydı. 1894 yılında bir misafir evi inşası için toprak kaldırıldığı zaman altındaki ayrıntılar gün ışığına çıkmış oldu. Yerin orta kısmında yer alan havuz aslında sanıldığı gibi bir vaftiz havuzu değildir. Burası bu bölgeye su sağlayan bir sarnıçtır. Alandaki önemli ayrıntılardan bir diğeri ise atriumun 4 kemeridir. Bu kemerlerin 7. yüzyıla ait bir yapının yıkıntıları olduğu düşünülmektedir. Sarnıç ve atrium bölgesi ise 6. yüzyıla ait bir yapının kalıntıların üzerine kurulduğu zannediliyor. Alanda bulunan diğer önemli eşyalar ise paralar, cam eşyalar, cenaze lambaları, 10 metre uzunluğundaki bir mozaik, çocuk kemiklerinin saklandığı bir sandık ve kutsal ekmek yapımı için kullanılan bir kalıptır. Yerleşim yerinin genel özellikleri ve bulunan eşyalar, atrium ve çevresindeki yapının daha öncesinde bir manastır olduğunu düşündürmüştür. Meryem Ana evine doğru giden yolun her iki tarafında yer alan zeytin ağaçları, Lazarus rahipler tarafından 1898 yılında dikilmiştir. Zeytinli yolun sonunda Meryem Ana heykeli karşılıyor bizi. Bu heykel İzmir'deki dini bir cemaatin armağanı olup 1867 tarihini taşımaktadır. Heykel bugünkü yerine 1960 yılında yerleştirilmiştir. Daha öncesinde ibadet yerinin içinde olduğu varsayılıyor. Meryem Ana evinin yanındaki tümsek kısım 1891 yılında da mevcuttu. Burası konumu dolayısıyla açık hava törenlerinde kullanılabileceği düşünülmüş ve 1965 yılında buraya bir sunak yapılmıştır. Teras ve sunak kısmından sonra kilise bölümüne geliyoruz. Kilise ilk keşfedildiği zamanlarda yıkık dökük bir haldeymiş. Yerden yaklaşık 1,5-2 metre yüksekliğinde duvarlar bulunuyormuş sadece. Daha sonrasında yapının genel özelliklerine uygun olabilecek bir şekilde bir çatı yapılmış. Daha sonrasında bu çatının yıkılmasından dolayı yapının genel durumu tekrar kötüleşmiş. 1950'li yıllarda restorasyona giren Meryem Ana evi bugünkü halini almıştır. Kilisenin hemen yan tarafında Kur'an-ı Kerim'de Meryem Ana'dan bahseden sureler ve ayetler yer almaktadır. Bunlar 1985-1986 yıllarında İzmir valisi tarafından Meryem Ana'nın Müslümanlar tarafından da yüceltildiği ve ona saygı duyduğunu hatırlatmak amacıyla yerleştirilmiştir. Meryem Ana Müslümanlar için de önemli bir karakterdir. Adına 19. sure Meryem suresi bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın karakter olmasıyla beraber 34 defa ismi tekrarlanmıştır. Meryem Ana evi ziyaretimiz kiliseden çıktıktan sonra merdivenlerden inerek karşımıza çıkan dört gözlü çeşmeyle son buluyor. Buraya gelen ziyaretçiler buradan akan suların şifalı olduğuna inanarak yanlarında da götürüyorlar. Papa 12. Pius tarafından 1950 yılında kabul edilen dogma ile beraber Meryem Ana'nın öldükten sonra bedeninin ruhuyla beraber gökyüzüne yükseldiği kabul edilmiştir. Kilise tarafından her 15 Ağustos'ta bayram olarak kutlanır. Selam sana ey Meryem.
Her yeni göreceğim sevinci mor. Vereceğim lütfen. Yalnız acele etmeyin. Simit isteyin. Holy Mass will be the priest available beside the house of Mary to inherit. Size dağıtılan bu kitapları sıralarda bırakmanızı rica ediyorum. Tekrar yürekten teşekkür ederim. Carissimi fratelli, vi chiediamo di lasciare i libri sulle banche per poterli utilizzare anche per le altre celebrazioni. Bugün sizlerle beraber Meryem Ana evindeydik. Tarihi bir yapıyı yerinde gezip daha öncesinde bilmediğimiz şeyleri öğrendik beraber. Bu gezimizde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.